esrarengiz bir kazı Mersin, Tarsus'ta. Gece bazen duyuyoruz, tak tak sesler duyuyoruz. Kazanlar bana çok şeyler vaat ettiler. Onu da söyleyeyim kuzum. Burayı açacaklar, burayı şeffaf hale getirecekler ve burada ne olup bittiğini bütün millet öğrenecek. O kadar. Bazı sırlar vardır ki üzerine dökülen tonlarca beton bile onları susturmaya yetmez. Mersin Tarsus'ta sıradan bir gece kondu. 82 numaralı o kırmızı ev. 2016 yılında çevresi devasa mavi brandalarla kapatıldığında huzurlu bir mahalle bir gecede askeri harekat merkezine dönüştü. Sokak başlarında özel harekatçılar, çatılarda keskin nişancılar ve bölge üzerinde uçuş yasağı. Milletvekilleri bile barikatlardan içeriye sokulmadı. Birader açar mısın şu kapıyı? Hayatım ben milletvekiliyim. Herkes tek bir sorunun peşindeydi. Bir evin altında ne olabilir ki koca bir devlet orayı abluk altına alsın? Kadim bir yeraltı şehri mi? Bir yeraltı şehrine açılan tek kapı bu kırmızı evde. Dinler tarihini sarsacak kayıp bir İncil mi? Evde Aziz Pol'un kayıp İncil'ini arıyorlar. Yoksa yüzyıllardır aranan ahit sandığı mı? Orada bir hazine olduğuydu. Bu gizemin kökleri aslında 2016'da değil, 2011'in tozlu ve kanlı bir anlaşmasına gizliydi. Hazırsanız başlıyoruz. Tarsus'un mühürlü sırrını, toprağın altındaki o karanlık labirenti bugün beraber açıyoruz. Yıl 2011. Tarsus'un binlerce yıllık tarih kokan sokaklarına kimliği bugün bile bir muamma olan Ermeni bir kadın gelir. Bu kadın sıradan bir yabancı değildi. Elinde atalarından miras kaldığını iddia ettiği, yıpranmış ama içi devasa bir sırrı barındıran eski bir harita taşıyordu. Kadın, bölgedeki 7 kişilik profesyonel bir defineci ekibiyle gizli bir toplantıda masaya oturduğunda sunduğu teklif, definecilik tarihinin en sıra dışı anlaşmalarından biriydi. Kadın definecilere şöyle dedi: "Yerin metrelerce altında hayal dahi edilmeyecek bir servet yatıyor. Eğer çıkarmama yardım ederseniz tüm altınlar, paha biçilmez takılar ve Roma sikkeleri tamamen sizin olacak. Ben hiçbirine dokunmayacağım. Benim tek bir şartım var. Definenin bulunduğu o gizli bölmedeki bazı kağıt parçaları, tabletler ve kitaplar sadece bana kalacak." Defineciler için bu ömür boyu sürecek zenginlik fırsatıydı. Kağıt parçalarının ne kadar stratejik bir kıymeti olabileceğini düşünmeyecek kadar hırslı olan bu ekip teklifi anında kabul etti. Kazı yapabilmek için önce o meşhur evi ve çevresini ayarladılar. Ev sahibine binanın gerçek değerinin tam 10 katı bir bedel teklif ederek evi kiralamayı başardılar. Çok yüksek bir kira ödeyerek o zamanki rahipçilerin çok üzerinde bir kira ödemek suretiyle o evi kirala. Kazı başladığında dışarıdan her şey normal görünüyordu. Ancak evin içinde yerin onlarca metre altına inen bir kuyu kazılmaya başlanmıştı bile. Tek bir harita, gizemli bir kadın ve 7 hırslı defineci ile Türkiye'nin en büyük gizemi sessizce başladı. Defineciler kazıya başladıktan kısa bir süre sonra beklenen oldu ve ekip içinde büyük bir paylaşım kavgası patlak verdi. Yerin altından gelen ilk işaret pastanın hayal edilenden çok daha büyük olduğunu gösteriyordu. Aralarındaki anlaşmazlık derinleşip ölüm tehditleri başlayınca ekipten bir kişi can korkusuyla emniyete giderek olan biten her şeyi ihbar etti. İşte bu noktada devletin içindeki bazı karanlık yapılar sürece dahil oldu. Dönemin Tarsus Emniyet Müdürü Yaşar Aksoy bu gizemli kazı ekibinin her adımını içeriden takip etmek için polis memuru Mithat Erdal'ı köstebek olarak aralarına sızdırdı. Ancak bu görevlendirmede hukuk dışı bir gariplik vardı. Mithat Erdal bu göreve resmen atanmamıştı. Dosyada imzalı bir görev emri yoktu. Emir sadece sözlüydü. Yani şifayen verilmişti. Erdal yaklaşık bir yıl boyunca o ekibin içinde bir defineci olarak yaşadı. Onlarla beraber kazar, onlarla beraber yerin altında günlerce kalırdı. Gece gündüz demeden ter döken polis memuru aslında çok büyük bir komplonun içine çekildiğini bilmiyordu. Bir yandan onlardan biri gibi davranırken diğer yandan içerideki her buluntuyu amirlerine raporluyordu. Bir yılın sonunda ekip nihayet o büyük mühürlü bölmeye ulaştı. Mithat Erdal durumu bildirdiğinde eve ani bir baskın düzenlendi. Ancak asıl gizem baskından sonra başladı. Mithat Erdal baskın sırasında 32 adet saf altın şamdanı, devasa altın tasları ve paha biçilmez antik eserleri kendi gözleriyle görmüştü. Fakat operasyon sırasında tutulan resmi kayıtlara kazı alanında hiçbir şey bulunamadığı notu düşürüldü. Mithat Erdal gözlerinin önünde çıkan o muazzam hazinenin nasıl bir anda buharlaştığını ve sahte raporlarla bir yere aktarıldığını fark edince dehşete düştü. Devletine sadık bir polis olarak bu soygunu kabullenmedi. Durumu eşi Sibel Erdal'a anlattı. "Burada çok büyük bir oyun dönüyor. Halkın malını ve tarihi değerlerini sakladılar. Ben bu belgeleri ve gizlice aldığım görüntüleri Ankara'daki en yüksek makamlara götüreceğim. Her şeyi anlatacağım" dedi. Ancak Erdal karşısındaki yapının devletin
kılcal damarlarına sızmış ne kadar tehlikeli bir güç olduğunu hesaplayamamıştı. Ankara'ya gitmesini, o konuşmayı yapmasına asla izin verilmedi. Önce beylik silahına el konuldu. Ardından kısa bir süre sonra 2012 yılında başından vurulmuş halde bulundu. Bu ölümün ardından hazırlanan resmi rapor Türkiye'nin adalet tarihine bir utanç belgesi olarak geçecekti. Beylik tabancasıyla şakalaşırken vuruldu. Profesyonel bir polisin ensesinden kendini şakayla vurması fiziksel olarak imkansıza yakındı. Ancak o dönem bu dosya jet hızıyla kapatıldı. Mithat Erdal'ın ölümüyle beraber Tarsus'taki o kırmızı ev ve altındaki tüm sırlar 2016 yılına kadar derin bir sessizliğe gömüldü. Ama bu sessizlik toprağın altında biriken bir volkanın patlamadan önceki son anlarıydı. Mithat Erdal'ın ölümünden tam 4 yıl sonra 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'deki tüm dengeleri alt üst etti. Bu olayların ardından yapılan büyük temizlik operasyonlarında Mithat Erdal'ı o gizli göreve gönderen ve ölümü şaka diye örtbas eden emniyet ekibinin tamamı FETÖ bağlantısı nedeniyle tutuklandı. Bu gelişme yıllardır korkusundan susan, konuşursan senin ve çocukların da sonu aynı olur diyerek tehdit edilen Sibel Erdal'ın bir umut ışığı oldu. 2012'de benim eşim başından vurularak, kafasının arkasından vurularak rahmetli oldu. Rahmetli olma sebebi 2011 yılında Kasım-Aralık döneminde emniyet müdürü ve ilçe emniyet müdürü kaçakçılık amiri tarafından bir şebekenin içine şifayen görevlendirilmiş bir polis memuruydu ve oradaki olan durumları emniyet müdürüne ve kaçakçılık amirine aktarıyordu. Aktarım sürecinde ve bu 7 kişi tutuklandı, içeriye alındı ve sonra bunların tutuklanmasından sonra şebeke tarafından eşim tehdit almaya başladı. İşte sen bizim içimize dost olarak girdin ve bütün bilgileri emniyet müdürüne, ilçe emniyet müdürüne ve kaçakçılık amirine aktardın diye. Ve bu süreçten sonra da onlar tutuklanmasından 15 gün sonra benim eşim başından vurularak öldürüldü. Eşinin katillerinin ve o gizli şebekenin zayıfladığını görünce artık susmayacağına yemin etti. Sibel Erdal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben her kelimesi acı dolu bir mektup kaleme aldı. Mektubunda eşinin bir görev uğruna kurban edildiğini, Tarsus'taki o evin altında nelerin saklandığını ve hazinelerin kimler tarafından çalındığını delilleriyle anlattı. Mektup Ankara'nın en derin koridorlarında yankı buldu. Devlet o dönem bir çete tarafından el konulan sırra bu kez bizzat sahip çıkmak için harekete geçti. 2016 yılının son aylarında Kırmızı Evin çevresi kimsenin hayal dahi edemeyeceği bir askeri disiplinle kuşatıldı. Mahalleli artık kendi evine girebilmek için bile GBT kontrolünden geçmek zorundaydı. Bizi sokmadılar önce. Dedim eve geçeceğiz dedim, bizim ev dedim. Hayır dediler, geçemezsiniz. Silahlı askerler, sivil polisler, ben polisim, saçları uzun, dişler çekili, sakallı insanları gördük biz orada. Tarsus artık bir gizem operasyonun merkez üssüydü. Kazı alanı artık sıradan bir çalışma sahası değil, özel harekat ekiplerince korunan geçilmez bir kara bölgeydi. İçeriye sadece seçilmiş arkeologlar, yüksek teknolojiye sahip mühendisler ve istihbarat görevlileri giriyordu. Mahalledeki evlerin çatılarındaki keskin nişancılar, brandaların üzerinde uçan bir İHA veya kuş olsa dahi anında müdahale edecek şekilde tetikte bekleniyordu. Bölgedeki aktif jammerlar çalıştırılıyor, her türlü sinyal engelleniyordu. Dönemin milletvekilleri bölgeye gidip halk adına denetim yapmak istediklerinde aldıkları cevap hep aynıydı. Müdür beyin kesin talimatı var. Burası artık özel güvenlik bölgesi. Girmek yasak. Birader açar mısın şu kapıyı? Hayatım ben milletvekiliyim. Tamam vekilim. Müdür kim? Hangi müdür? Mecliste verilen soru önergeleri havada kaldı. Orada ne saklanıyor? Milyon dolarlık Daiknos hazinesi mi yoksa dinler tarihini sıfırlayacak Barnabas İncil'i mi sorularına hükümetten gelen tek yanıt rutin kazı çalışmaları şeklindeydi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tam 6 aydır esrarengiz bir kazı çalışması devam ediyor. Kazı alanı özel harekat ekiplerince ve uzun namlulu silahlarla korunuyor. Alana milletvekilleri dahi sokulmuyor. Konuyla ilgili olarak verdiğim soru önergesine AKP hükümeti cevap veremedi. Bilgi edinme yasası çerçevesinde yaptığım başvuruya cevaben bugüne kadar sadece testi parçalarının çıkarıldığı belirtildi. Bu hiç inandırıcı değildir. Halktan ne saklanıyor? Bu kazı alanında ne aranıyor? Gerçekte ne bulundu? Roma dönemine ait ve milyonlarca dolar değerindeki Dakyanus hazinesinin yurt dışına çıkarıldığı doğru mudur? Paha biçilemeyen bir İncil bulunduğu doğru mudur? Kazıyı Cumhurbaşkanı adına eski bir AKP milletvekilinin takip edildiği iddiaları doğru mudur? Bu iddialar AKP hükümeti tarafından derhal cevaplandırılmalıdır. Ancak mahalle sakinlerinin tanıklıkları çok farklıydı. Geceleri yer altından gelen adeta deprem etkisi yaratan sarsıntılar ve 300 metre uzaklıktaki binaların temellerinde oluşan derin çatlaklar kazının basit bir kuyu kazma işi olmadığını kanıtlıyordu. Gece bazen duyuyoruz, tak tak sesler duyuyoruz. Evimiz çok fena çatlıyor, korkuyoruz, ne olacağını bilmiyor. Gecenin saat 3'ü, 4'ü hilti sesleri geliyor, çekiç sesleri geliyor. Çıkıyorsun dışarı bakıyorsun sadece polisler var. Adamlar çalışıyor ama adam ondan sonra tekrar çağırdık. Adam geldi diyor ki hani biz 30 metre 40 metre yerin altındayız. Hocam dedim hani benim küçük çocuğum var. Ev çöktü çökecek artık yani.
Yerin altında devasa yatay tüneller açılıyor, tonlarca toprak gizli kamyonlarla gecenin karanlığında bilinmeyen yerlere dökülüyordu. Tam bir yıl süren bu nefes kesici çalışma 2017 yılının sonunda başlandığı gibi aniden bitirildi. Çıkarılan her neyse yüksek güvenlikli zırhlı araçlarla nakledildi ve kazılan tüm alanın üstü tonlarca betonla kapatıldı. Ancak asıl fırtına 2018 yılında koptu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 59 yıl aradan sonra Hristiyanlığın kalbi olan Vatikan'a giderek Papa ile görüştü. Bu ziyaretin Tarsus kazısının bitişinden hemen sonraya denk gelmesi uluslararası istihbarat servislerinin bile radarına girdi. Masa üzerinde ne vardı? Vatikan'ın 1000 yıldır aradığı o kayıp metinler Türkiye'nin eline mi geçmişti? Tarsus Hristiyanlığın kurucularından kabul edilen Aziz Paul'un doğum yeriydi ve orada bulunacak her türlü belge Vatikan'ın otoritesini sarsabilir ya da pekiştirebilirdi. Bu ziyaretin ardından 2 yıl sonra Ayasofya'nın cami olarak açılması ve açılış törenindeki dijital görsellerde Ahit sandığının sembolünün belirgin bir şekilde kullanılması araştırmacılar tarafından bir zafer ilanı olarak yorumlandı. Türkiye Tarsus'un derinliklerinden çıkardığı o büyük sırrı küresel güç dengelerinde devasa bir stratejik koz olarak kullanmaya başlamıştı. Bu sadece arkeolojik bir buluş değil, yüzyıllardır süren bir inanç savaşının yeni cephesiydi. Bugün Tarsus'un o sokağına gittiğinizde artık ne o gizemli kırmızı evi ne de o ünlü mavi brandaları görebilirsiniz. Gizemli bir Ermeni kadının haritasıyla başlayan, bir vatansever polis memurunun infazıyla devam eden ve devletin yüksek zirvelerinde karşılık bulan bu olay ardında binlerce cevapsız soru bırakarak tarihin karanlık dehlizlerine gömüldü. Ancak unutmayın, devlet sır saklamaz. Sadece onları açıklamak için en doğru ve en sarsıcı zamanı bekler. Tarsus'un mühürlü sırrı bir gün tüm dünyayı temelinde sarsmak üzere toprağın derinliklerinde, o tonlarca betonun altında sessizce uyanacağı saati bekliyor. Ve o saat geldiğinde tarih sadece yeniden okunmayacak, baştan aşağı yeniden yazılacak. Videoyu buraya kadar izlediysen yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma kanka. Çünkü sen bana abone oldukça ben böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.